Oksijenlerim kanalıma hoş geldiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bugünkü videomun konusu çekim yasası ve bilim. Çekim yasası ile bilinçli şekilde çalışmak istiyorsanız videolarımın izleme sırası önemli. Bana bu konu hakkında soru sormak isterseniz bu aşağıdaki e-posta hesabına sorularınızı yollayabilirsiniz. Yine aşağıdaki yorum kısmına video hakkında yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Bugünkü konu ise çekim yasası ve bilim. Evrendeki en önemli yasa. Çekim yasası duyduğumuzda genellikle modern terimle düşünürüz. İlk videomda The Secret hakkında bir kitaptan bahsetmiştim. Bir şey hakkında düşündüğümüzde ve hissettiğinizde onu hayatınıza tezahür ettirmeniz lazım diye söylemiştim. Ve düşüncelerinizi bir şeye odaklarsanız bu süreç hayatınızda gerçekleşecektir. Çoğu insan ve çekim yasası kavramı çoğu insan için burada biter. Yani bir şey diliyorsanız ve sonra bir şey oluyor. Bunun arkasındaki bilimin ne olduğunu sizin için araştırdım. Peki çekim yasası doğru mu? Evet doğru. Çünkü bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Tıpkı The Secret kitabının ortaya koyduğu gibi bir sır mı? Yoksa hayatınızda her gün uyguladığınız bir şey mi? Nedir bu çekim yasası? Bu gerçek mi, çalışır mı ve nasıl çalışır? Bu sorular hakkındaki bilimsel temeli sizlere açıklayacağım. Aslında bilimde çekim yasasına elektromanyetizma denir. Bu evrensel bir yasadır ve evren böyle işler. Peki elektromanyetizma nedir? Evren elektromanyetik bir alandır. Elektromanyetik alan nedir? Bu tüm alanı kapsayan bir alandır. Peki bütün alan nedir? Alanın tamamı evrendir. Yani doğadır. Temelde var olan her şey. Kendisi dik bir manyetik alana sahip bir elektrik alandan oluşur. Bu da dik manyetik alanın elektrik alanından kaynaklandığı anlamına gelir. Evren ve tüm tezahürlerinizin bir elektromanyetik alanının parçasıdır. Ama bu alan nedir? Acaba her zaman var olan doğanın gücü müydü? Yoksa bilinci olmayan ve tesadüfen hareket ettiği bir alan mı? Veya kimsenin kaçamadığı arkasında evrensel bir doğa kanunu mu var? Elektromanyetik alan, ruhsal, metafizik, felsefi ve bilimsel terimlerle evrensel bir zihindir. Her şeyin ortaya çıktığı yer burasıdır. Bu evrensel bir bilinçtir. Aslında buna en yüksek zeka biçimi de diyebiliriz. Aynı zamanda tüm kozmosun da kaynağıdır. Evrendeki her şey evrensel akıldan doğar. Başka bir deyişle elektromanyetik alandan doğar. Bu bilimdir. İnsanların bunu asla düşünememesi onunla hiçbir bağlantınızın kuramamasından dolayıdır. Yani farkında olmamadığınızdır. Tüm eylemler elektromanyetik zihnin içindedir. Peki evren nedir? Evren doğadır ve aslında metafor anlamda anadır. İnsan da doğadır. Fiziksel olan her şey evrendir ve elektromanyetik alanla bağlantılıdır. Evrensel aklın tasarladığı her şey doğada kendini gösterir. Binlerce yıldır tabiat ananın ne olduğunu bilen ruhsal konseptler de vardır. Bu evrenin bilincidir. Fiziksel doğa ile metafizik doğa arasında içsel bir bağlantı vardır. Bu nedenle doğa ana elektromanyetik bir alandır. Bunu bilmeyen insanların bu gücü araştırmadığından kaynaklanıyor. İnsan bu konseptlerden oluşur. Halbuki Batı'da şahit olduğumuz şey bağlantının vurgulanmamasıdır. Bu nedenle bu kopukluk Batı'da giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Ve şöyle diyorlar, İnsan ve doğa ve neden ve? İnsan zaten doğadır. İnsan doğadan doğar. Tabiat anadan. Her şey doğadan gelir. Bu içsel bir bağlantıdır. Bu örnek doğu bilgeleriyle Yin Yang'da iyi açıklamışlardır. Peki Yin Yang nedir? Yin Yang uzak doğuda karşı zıtların denge içerisinde bulunduğu ve birbirinin içinde olduğunu anlatan kavramdır. Yani evren ve doğa arasında her şeyin karşıtlık ilişki içerisinde olduğunu ve bu karşıtlıkla beraber ilerlediğini düşüncesini vurgulamaktadır. Bu demektir ki
Doğada bulunan her şeyin bir zıttı vardır. Bu zıtlar yin ve yang olarak temsil edilir. Her ikisi de bir arada bulunur ve bu iki zıt güç olmadan hareket de mümkün değildir. Yani evrende bulunan her şey zıttıyla birlikte var olabilir. Yin-yang amblemi siyah ve beyaz renklerden oluşmaktadır ve ambleme baktığımızda sonsuz döngüyü ve değişimi anlatmaktadır. Oksijenlerim yani aynı bu kanal amblemi gibi. Bu kanalın ismini takmamın sebeplerinden biri de sonsuzluk. İlk tanıtım videomu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yin siyah olanı yani dışıl enerjidir ve beyaz yang olan eril enerjidir. Dışıl enerji doğayı temsil eder. Tüm fiziksel olanın ortaya çıktığı yer. Eril enerji elektromanyetik anlamı temsil eder. Bu zıtlar birbirleri olmadan var olmazlar. Yani bu iki zıtlarsız fiziksel doğa olmazdı. Onun için özünde birbirlerine bağlıdırlar. Elektromanyetik alan olmadan fiziksel bir doğa yoktur. Bu nedenle siyahtaki beyaz noktayı görürsünüz. Aynı zamanda dışıl enerjide eril enerji ve eril enerjide de dışıl enerji vardır. Yalnızca eril enerji siyah bir sınırla çevrilidir. Yani dışıl enerji fiziksel evrendir. Kaçamayacağınız kozmostur. Bunun arkasında bilinç vardır. Elektromanyetik alan zihinsel ve fizikseldir. Dolayısıyla doğa ve evren dışıl enerji yani yin ve yang'dır. Ama insan nedir? Ve insanın ruhu nedir? Neyle düşünüyoruz? Bazı oksijenlerin düşündüğünü hissediyorum şöyle. Eğer doğaya bağlıysak neden hepimizin farklı düşünceleri var? Çünkü bireysel zihnimizin kendi vücudumuzun ürettiği elektromanyetik alandan gelir. Sürekli olarak evrenin evrensel ruhu ile bağlantılıdır. Doğal ana fiziksel bedeninizi yarattıktan sonra kişisel elektromanyetik alanınızı yaratır ve zihninizi yaratır. Doğa ana dediğimizde bu her şey olabilir. Yani bunu dini açıdan da bakabilirsiniz veyahut da bilimsel açıdan da bakabilirsiniz. Hiçbir şey bence sorun değil. Önemli olan bu çekim yasasını anlamanızdır. Bu kadar basit. Çekim yasasının bize öğrettiği şey birbirimizle bu kadar çok bağlıyız. Evrende hiçbir birey yok. Bu bir illüzyondur. Hayatınız boyunca birbirinize bağlısınız. Daha önceki videomda nasıl internet, e-posta ve WhatsApp kullanabildiğinizi zaten anlatmıştım. Yani bu alanlar kuantum fiziği yani elektromanyetik alan olduğu için ile mümkün olmaktadır. Bunu hiç düşündünüz mü? Tavsiye ediyorum düşünün. Çok basit bir örnek. Tıpkı gezegende tek bir internet olması gibi ama milyonlarca farklı IP adresi vardır. Dünyadaki farklı Wi-Fi erişim bağlantı noktalarından erişime sahip olması konusunu hiç düşündünüz mü? Muhtemelen hayır diyeceksinizdir. Bu şekilde ruhlarınızla yani elektromanyetik alan veya evrensel ruh aracılığıyla tüm doğaya bağlı olabiliyoruz. Aslında internet evrensel zihnin metaforudur. Evrensel zihnimiz internet. Erişmemize sağlayan ise IP adresimizdir. Bunu anlamak zor değil. Günlük gerçeklik bu. Düşüncelerimizin geldiği yer burasıdır. Evrensel olan frekansları ayarlıyoruz. Bilmeyen oksijenler için IP adresi nedir? İngilizce'de Internet Protocol Address yani internete bağlanan her cihaza IP adresi verilir ve bu şekilde internetteki diğer cihazlar ve cihazlara verilen IP adreslerine ulaşılır. Daha basit örnek olarak da IP adreslerini araba plakalarına benzetebilirsiniz. Her alan adının tanımlı olduğu bir IP adresi olduğundan internette bir karışıklık olmasın diye o adrese yönlendirilen bir adrestir. Biz insanlarda da vücudumuzdaki her hücrenin bir elektromanyetik alanı vardır ve bu bizim zihnimizdir. Zihin sadece beynimizde değildir. Tüm vücuda nüfuz eder ve etrafı sarar. Buna dünyanın kendisinin elektromanyetik alanıyla karşılaştırın.
Özgürce düşündüğümüz bilinçli zihnimizin beyni bu şekilde işler ve düşünceler elektriktir. Kendisiyle hissettiğimiz bilinçaltı zihnimizin esas olarak kalpten işler ve bu duygularımız manyetiktir. Yani elektromanyetiktir. Böylece bilinçli zihniniz elektriksel zamanlı düşüncelerinizi kafanızda yaratır. Kendisiyle hissettiğimiz bilinçaltı kalpten işler. Bu kalp ve beyin arasındaki bağlantıdır. Yani bilinçli zihin ve bilinçaltı zihin arasındaki bağlantı. Hayatınızdaki tüm eylemleri bu şekilde gerçekleştirirsiniz. Hisset ve düşün. Bilinçli zihin elektrik alanıdır. Düşünceler üzerinden düşünerek vücudumuzdaki ve çevremizdeki atomları elektrikle yükleriz. Bu mümkündür çünkü bilinçli zihin tüm vücudumuza nüfuz eder. Hayatımızdaki her fiziksel eylemi tam anlamıyla böyle gerçekleştiririz. Yani vücut kısımlarınızı kullanırsanız elektrik zamanı ile yaparsınız. Bu hareket eden bilinçli zihindir. Çekim yasası da böyle işler. Örneğin elinizle yazmak istiyorsanız yazmak için elektromanyetizma kullanıyorsunuz. Bu bir peri masalı değil. Bunu her gün bu şekilde yapıyorsunuz. Vücudunuzdaki tüm organlar, hücreler bu şekilde çalışır. Bir önceki videolarımda söylediğim gibi davranışımızın %95'ini belirleyen bilinçaltı zihnimizdir. Bilinçaltı zihin kalbimizin manyetik alanıdır. Bu manyetik alan sahip olduğumuz tüm düşünceleri bilinç yoluyla alır. Zihin ise vücudumuzun elektrik alanıdır. Ayrıca dünyada şimdiye kadar deneyimlediğiniz veya algıladığınız her şey onun içinde saklanır. Yani bilinçaltı zihninde. Zihin bilincine sahip zihninizin %5'i. Geri kalanı ise bilinçaltıdır. Bilinçaltı ise derinlemesine gizlenmiş duygularınızdır. Yani kelimenin tam anlamıyla her şeydir. Her gün için hareket ettiğiniz her şey kalbinizde, bilinçaltınızda yer alır. Öyleyse kalbinizi hissedin ve sadece kafanızdan düşünmeyin. Sadece burada kalmayın. Burası bağlantı içinde olsun. Bu yüzden çekim yasasında bir şeyi düşündüğünüzde, bir şeyi tezahür ettirmek istediğinizde sürekli tekrarlayarak mutlu olmak, başarılı olmak, sınavda başarılı olmak yeterli değil. Bunu sadece söylemeniz yetmiyor. Bunu hissederek, o söylediğinize aşık olarak onu tüm benliğinizle hissetmelisiniz. Bunu daha önce de videolarımda nasıl yapacağınızı söylemiştim. Yani anahtar kelime hissetmek. Hissetmek zorundasınız. Hissetmek anahtar kelimedir. Bilinçaltı zihninin %95'i kalbimizdeki manyetik alandır. Bu manyetik alan şimdiye kadar sahip olduğumuz tüm düşünceleri bilinçli zihin veya vücudumuzun elektriksel zihni aracılığıyla alır. Gün boyu şüpheleriniz varsa veya bütün gün saçma şeyler düşünürseniz, korku ve şüpheleriniz varsa o zaman asla istediğinizi tezahür ettiremezsiniz. Manyetik alanınız elektrik alanınızdan daha güçlüdür. Bilinçaltı zihniniz bilincinizden, bilinçli zihninizden daha güçlüdür. Duygular daha güçlüdür. Kalbinizdeki bir şeyden emin olmalısınız. Yapmadan önce. Bu yüzden herkes kalbinizle yapın der. Kalbinizin arkasında durun da der. Her şey yürekten gelir. Kalp ve beyin birbirlerine iletişim kurar. Elektrik manyetizma üretir. Düşüncelerimiz elektrik üretir ve bu elektriksel düşünceler sonunda içimizde hisler üretir ve duygularımız daha sonra manyetizma üretir. Böylece kalp ve beyin birbirleriyle iletişim kurar. Elektrik manyetizma üretir ve manyetizma ise çekim üretir. Cazibe çekim yasasını üretir. Çok basit bir örnek aşk, yani aşık olmak. Dünyada iki kişinin ilgisini çektiği şey çekim yasasıdır. Budur, yani yin ve yang, yani cazibe, kalp ve beyin.
Beyin erkeksi ve dışıl enerjiye sahiptir. Elektrik zamanı, çekim yasası ve manyetizma bir anda işler. Sadece beyninizle dünyaya hiçbir şeyi tezahür ettiremezsiniz. Ayrıca sadece kalbinizle de hiçbir şeyi tezahür ettiremezsiniz. Kalp ve beyin kesinlikle birbirleriyle bağlantılı olmalıdır. Onlara ihtiyacınız var çünkü onlar birbirlerine aittir. Bilmeyen oksijenler için aura insan vücudunda sarmalamış bir şekilde bulunan ve kendisine özgü bir rengi olan elektromanyetik alana aura adı verilmektedir. Evet, doğru duydunuz. Elektromanyetik dedim. Bu elektromanyetik alanın birçok önemli fonksiyonu vardır. Evrensel enerjiyi vücudumuza yani çakralarımıza alarak yaşamamızı sağlar. Ve bu insan aurası aynı zamanda vücudumuzun çevreleyen ve çeşitli renklerde algılayan bir enerji alanıdır. Yani 3 boyutludur. Bugün modern bilim ve insan bedeninin etrafından tespit edilebilen bir enerji alanının varlığını kabul etmektedir. Bu nedenle yayılan bu enerjiler elektriksel, manyetik, ışık ve elektromanyetik alanlar içermektedir. Hatta ses ve ışık da içermektedir. Bu enerji alanların bazıları bedeninin içinden üretilmekteyken diğerleri ise dışarıdan. Evet, doğru duydunuz. Yani elektromanyetik alandan alınarak beden tarafından dönüştürülmektedir. İşte bu. Yani atomik yapısı olan her şey, canlı veya cansız dediğimiz her şey kendisini çevreleyen bir enerji alanına sahiptir. İşte o enerji alanına aura denir. Bu konu hakkında çekim yasası ve enerji ve çekim yasası ve titreşim videomu yeniden izlemenizi tavsiye ederim. Evet, kalbimiz çok önemli ve manyetik alandır. Manyetik alan ise auranızdır. Yani kalbiniz sizin auranızdır. Aura dediğimiz manyetik alanın var olduğu ve ölçülebileceğini ilk olarak bilimde 1911'de Walter Kilner tarafından ortaya koyulmuştur ve bu konu üzerindeki araştırması yayınlanmıştır. Dr. Kilner o dönemde ilk olarak aura kelimesini kullanmıştır. Aura ise Yunanca'da bir kelime ve ışık demektir. Dr. Kilner The Human Aura bildirisinde auraların kişiden kişiye değiştiğini de vurgulamıştır. Bu insanın cinsiyeti, yaşı, fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığıyla alakalı olduğunu vurgulamıştır. Kendisi doktor olduğu için insanları nasıl iyileştireceğini düşündüğü için de aurayı görebilmek için teşhis sistemi oluşturmuştur. Belki inanmayacaksınız ama yine de söyleyeyim. Bu şekilde tümörü, apantis, karaciğer sorunlarını, epilepsi ve akıl hastalığını başarıyla sonuçlandırmıştır. Daha sonra bu yöntem ortalama 1939'da Rus Semyon Kirlian denilen şahıs bu fenomeni tesadüf eseri fotoğraf ile keşfetmiş. Kirlian bakım için yüksek gerilim makinalarını tamir ediyormuş ve orada elektronlu yüklü bir şelale görür. Ellerinin etrafında daha sonra fotoğraf filminde yakalabildiği gözle görülür bir parıltı fark eder. Kendisi eşi ile birlikte bu konuda çok araştırma yapar. Hatta bu efektin ismini artık Kirlian fotoğrafçılığı olarak biliniyor. Bilimsel dilde daha resmi olarak koronal boşalma etkisi olarak da bilinir. Şimdi daha çarpıcı bir açıklamaya geleceğim. 1911-1939'dan bahsettim ama asıl olarak 1777'de ilk olarak bu araştırma Alman bir fizikçi tarafından yapılmış. İlginç değil mi? Bu Alman fizikçi alandan aldığı fikirle bu düşünceyi deneyimlemiş. O zaman 1911 ve 1939 gibi teknik ilerlememişti. Nasıl olur da bu düşünce beynine gelmiş? Aldığı fikir elektromanyetik alandan zihnini ve daha sonra zihnin ve kalbiyle birlikte çalışmasıyla ve deneyim destekli ortaya atılmış olmasından kaynaklanıyor. Yani tüm söylediklerimi George Christoph Lichtenberg bir Alman fizikçi tarafından 1777'de yapıldı. Ancak fotoğrafın ortaya çıkışı ile canlı ve cansız nesnelerin
elektriksel deşarjları kaydedebiliyordu. Bunu da 134 sene sonra yani 1911'de ve daha sonra 1939'da ilerletmişler. Buradan da ders alınması gerekir. Bir şey keşfediliyor ama tam olmayabilir. Bunu başka bir bilim insanı gelir ve bu güçlü enerji ve titreşimle daha çok ileriye noktaya atabilir. İşte bu. Çekim yasasına geri dönecek olursak, olumsuz duygular sinir sisteminizde kaosa neden olur. Sinir sisteminiz beyninizin omurgasıdır. Günümüzün materyalistleri ve bilim insanlarına göre siz sinir sistemisiniz. Olumsuz duygular sinir sisteminizde kaosa sürükler. Bu olumlu duygular ise pozitif yaptığı anlamına gelir. Çekim yasası budur. Her zaman pozitif olanı yapmayı motive olduğunuzda pozitifseniz her zaman negatif düşünenden daha iyi bir beyne sahip olursunuz. Bu hayatta bir şey başaran tüm insanlar pozitif insanlardır. Toplumun dibinde yaşayan tüm insanlar ise negatif insanlardır. İyi bir karar vermezler. Medyayı dinlerken olumsuz bir sarmal içindedirler. Korkarlar, kalpleri nefret dolu ve daima stres altındadırlar. Aslında kalp beyin için yapılmıştır. Rahimde gelişen ilk organdır. Ne demek biz beynimiziz? Kalbinizle düşünmeyin denir. Eski Mısır mitolojisinden kalp tüm duygularımızın, düşüncelerimizin, niyetlerimizin ve irademizin merkezi olarak kabul edilirdi. Bu yüzden biri öldüğünde kalbini tartarlardı. Kalp bilinçaltınızın zihnidir. Bu nedenle yürekten inanmalısınız. Neden önemlidir? Çünkü kalbimizin elektromanyetik alanı zihnimiz ile evrensel zihin arasında bağlantı kurar. Elektromanyetik alanımız ile güneşin elektromanyetik alanları ve dünyadaki her şey birbirleriyle bağlantılıdır. Duygularımızla, düşüncelerimizle uyumlu hale getirdiğimizde o anda bulunduğumuz frekansla uyumlu olan evrenden enerjilerini ve düşüncelerini bize çekeriz. Bu tüm şeyleri günlük hayatımızda devreye girer. Kendinize inanmalısınız. Evrenin çeşitli frekansları vardır. Bir önceki videomda çekim yasası ve titreşimde radyo dalgalarından bahsetmiştim. Birçok farklı frekans vardır. Kozmik dalgalar, radyo frekansları, mikrodalgalar, bunların hepsi frekanslardır. Siz evrensel ve pozitif frekansları kendinize çekin. Evrensel frekansların olmadığını düşünerek şimdiden bazı oksijenlerin düşündüklerini hissediyorum. Bu sadece müzikte veya radyoda var diyenler olacaktır. Maalesef oksijenler yanılıyorsunuz. Bu doğru değil. Evren frekanslardan oluşur. Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik radyosunun tüm olası frekansların toplu adıdır. Spektrum düşükten yüksek frekansa kadar yüklenir. Ama aynı zamanda foton başına enerji seviyesine göre, yani bir tabloda aşağıdaki gibi büyük ve küçük dalga boylarına sahip bir ışık parçacığı. Sıklık aralıkların bazen çakıştığını da unutmayın. Tabii ki bu mantıklı. İşte bu tablodaki tüm frekanslar görülebilen ışık, görülmeyen ise spektral renklerdir. Gözlemlenebilir evren yalnızca evrenin frekans aracılığı olan 394 terahertz ile 789 terahertz arasında görünebilir. Yani buna görünür ışık dediğimiz şey. Evrenin geri kalanı ise bu frekans aralığın dışında. Yani 394 terahertz'in altında kızıl ötesi, 789 terahertz'in üzerinde ultraviyole renktedir. Bunlar görünmeyen renklerdir. X ışınlarını göremezsiniz ama oradadırlar. Bu araştırma çok derine gidiyor. Gökyüzü ve yeryüzü arasında sadece bulutlar değil, daha fazlası olduğunun kanıtıdır. Bu da tüm hayatımızı belirler. Görünür spektrum ise gökkuşağı tablosudur. Gökkuşağı görünür noktadır. Bu yüzden sadece gökkuşağını görüyoruz. Tam anlamıyla elektromanyetik spektrumu görüyorsunuz. Bunu bilmek neden önemlidir? Çünkü bu renkler aynı zamanda çakralardır. Yani dışarıya vurduğunuz auraların renklerine
karşılık gelir. Bunlar vücudumuzdaki 7 çakradır. Bunlar insanın frekansıdır. Bu tabloda da çakra ve gökkuşağı renklerini karşılaştırabilirsiniz. Kırmızı en düşük çakradır. Hayatta kalma çakrasıdır. Gökkuşağının frekans tablosuna bakın. Turuncu göbeğin hemen altındaki cinselliktir. Evrenin bizimle iletişim kurduğu enerji kapılarıdır. İletişim kurduğumuz, eğer morsanız o zaman bu kişi bilinçlidir ve yüksek frekansa sahiptir. Yeşil ise kalple eşittir. Elektromanyetik alanda bu renkler en güçlü şekilde çalışır. Bununla çekim yasası ile tezahür edersiniz. Bu yüzden tezahür ettiğinizden emin olmak istiyorsanız o zaman bu frekansta çalıştığınızdan emin olmalısınız. Yeşiller arasında daha zayıf çakralar var. Yeşil insanların çekim yasasını kullanmayı öğrenirler. Kalp çakranız çok önemli. Çünkü kalp çakranız 526 ve 606 terahertz frekansında. Bu manyetizma, yani tüm duygular frekanslardır. Kederliyken asla sevgiyle paylaşamazsınız. Doğru konuşmaktan çekinmeyen insanlar boğaz çakrasını kullanan insanlardır. Yalan söylediğimiz zaman bu çakrayı engelleriz. Gördüğümüz gibi bunların hepsi elektromanyetik frekanslardır. Onun için ne yaptığınızı iyi bilin. Vücudunuzda bir duygunun ne olduğunu bilmeniz gerekir. Vücudunuzun nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir. Sadece bir vücudunuz var. Bu hayatta sadece bir bedensiniz. Bu dünyada 30, 40 veya 50 yaş veya üzeri olabilirsiniz ama bunu bilmiyorsanız çok yazık. Elektromanyetik bir alan olduğunuzu bilmiyorsanız bunu bugün ilk kez duyacaksınız ve belki de bundan sonra siz eskisi gibi olmayacaksınız. Yani düşünen oksijenler arasına gireceksiniz. Neye inanıyorsanız içerebildiğiniz her şey evrende var olan bir frekanstır. Her düşünce zaten evrende vardır. Aksi takdirde bu düşüncelere sahip olamazsınız. Çünkü bağımsız bir varlık değilsiniz. Elektromanyetik spektrumdaki elektromanyetik bir frekanssınız. Evrende de bu frekanslar ve görünmeyenin de fazlası var. Bu nedenle evrende var olan düşünceleri alandan indirebilirsiniz. İşte bu. Tüm dinlerin sırrı. Böyle yaptılar. Bugün mucizelerin geldiği yer burasıdır. İnsanlar bu şekilde başarılı oluyor. İnsanlar bu şekilde icat ediyor. İnsanlar bu şekilde güçleniyor. İnsanlar yeni şeyleri böyle keşfediyorlar. Bilinçaltı zihinlerinin bu nedenle kalp, bilinçli zihnimiz arasındaki ortam olduğunu anlarlar. Böylece elektriksel zihninizin, beyninizin ve evrenin evrensel zihni, yani elektromanyetik alanı, yani düşündüğünüz ve hissettiğiniz her şeyin bu dünyadaki bir etkisi olduğu bilincine varmak. Bu yüzden karmadan da bahsediyoruz. Yani her eylemimiz kusursuz bir ayna ile bize geri yansıyor. Yani ünlü atasözü var. Ne ekersen onu biçersin. İşte bu. Bu yüzden iyilik yapmak, iyi düşünmek, iyi yaşamak çok önemlidir. Yani günün her saniyesinde kendi karmamızı yaratırız. Gerçekliğimizi günün her saniyesinde tezahür ettiriyorsunuz. Bunun farkında olmadığınız sürece gerçekliğinizin her zaman korku, üzüntü, acı ve şüphe gibi olumsuz duygulara bağlı olacaktır. Ne hissedersiniz hissedin. Hissettiğiniz olumsuz duygular ne olursa olsun gerçekliğinizi yaratacaktır. Bu nedenle insanların %95'i bu hayatta önemli bir şey yapmayacak. Bu videomu sonlandırmadan önce bilinçsiz oksijenlerin bu videoyu terk ettiğini biliyorum. Çünkü bu gerçeklikle ve güçle baş edemezler. Bu insan tipleri genelde koyuna benzer. Bu bilgiyi istemiyorlar. Bu güce sahip olmak istemiyorlar. Çoğu insan bilgi sahibi olmak, başarılı olmak, mutlu olmak, zeki olmak istemiyor. Çoğu insan sağlıklı olmak bile istemiyor. Şimdi bu videoyu sonuna izlemekle siz bunu biliyorsunuz.
Kendiniz hakkında bunu biliyorsunuz. Ben de kendim hakkında bunu biliyorum. Ne yaptığınızı ve istemediğinizi biliyorsunuz ve biliyorum. Çoğu insan başkalarının istedikleri için istedikleri şeyleri yapar. Bu nedenle bu hayatta hiçbir şey tezahür ettiremezler. Kalp ve beyin arasında hiçbir bağlantı yoktur. Kalp Hollanda'da, beyin ise Türkiye'de. Bu bir örnektir. Kendi bedenlerini ve evrenle bir bağlantı bir yana hiçbir bağlantıları yoktur. Bağlantısızlardır. Evrende her zaman sizin için en iyisini isteyen bir bilincin olduğunu fark ettiğinizde ama negatif düşünürsen bilincinizin size ters tepki, kötülük yaptığında kanaat edeceksiniz. Sizin kötü niyetiniz varsa evrende sizin için en kötüsünü ister. Sizin için en iyisini istiyorsanız evren de sizin için en iyisini ister. Evren ön yargılı değildir. Çünkü evren sensin. Sen evrenin bir tezahürüsün. Bu videoyu sonuna kadar izleyen oksijenlerin çoğu belki bu videoya inanmayacaklardır ve hemfikir olmayabilirler. Bu videonun dinle alakası yok. Yani ne Hristiyanlıkla, ne İslamiyetle, ne Hinduizm, Budizm ve diğer saymadığım inançlarla alakası yok. Bu bir var olan doğanın yasası. Bu bilimsel olarak ispatlanmış bir yasadır. Yani sizin için bu bilgileri araştırıp bir araya getirmemin en büyük bir anahtar olduğunu anlamak için kalbinizle inanmanız gerekir. Hepinize olumlu düşünceler ve inançlar ve çok daha fazlasını samimiyetimle diliyorum. Sevgili oksijenlerim, bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.